Hoş geldiniz. Bugün 2026 ve sonrasına bakıyoruz. Eğlence dünyasında özellikle de animasyon ve televizyon dizilerinde bizi neler bekliyor biraz bunu konuşacağız. Evet, elimizde de oldukça çeşitli kaynaklar var. Sektör raporları, eleştiriler ve hatta bir hayran forumu. Aynen öyle yani büyük stüdyoların planlarından sızdırılan projelere hatta yepyeni bir casusluk dizisine kadar uzanan geniş bir yelpaze var önümüzde. Gelin bu konuların detaylarına inelim. Bu seferki inceleme özellikle keyifli olacak bence. Çünkü elimizde hem stüdyoların resmi milyar dolarlık planları var hem de daha spekülatif, hayranların nabzını tutan bilgiler. Yani sadece ne çıkacak diye bakmıyoruz aslında. Kesinlikle. İzleyici ne istiyor, ne bekliyor ve bu beklentiler projeleri nasıl etkiliyor biraz da onu göreceğiz. Öyleyse hemen başlayalım. Kaynaklardan biri 2026'yı animasyon için bir canlanma yılı olarak tanımlamış. Galiba Zootopia 2'nin gişe başarısı ve Netflix'teki K-Pop Demon Hunters. Evet, o dizi en çok izlenen yapım oldu. Bu ikisi animasyonun artık sadece çocuklara yönelik olmadığını kesin olarak kanıtladı. Listeye bakınca benim de ilk gözüme çarpan şey tanıdık isimler oldu. Stüdyolar yine bildikleri, güvendikleri markalara oynuyor gibi. Ne dersin? Kesinlikle listenin başında köklü markaların geri dönüşü var ve bu da ilginç dinamikler getiriyor. Mesela Stranger Things, Tales from 85. Bir Netflix projesi. Evet, dizinin o meşhur 80'ler nostaljisini alıp o dönemin cumartesi sabah çizgi filmlerine bir saygı duruşu olarak animasyona taşıyorlar. Ama burada ilginç bir tercih yapmışlar. Görsel stilden bahsediyorsun değil mi? Klasik 2D değil. Amı gibi. Evet, kaynaklar boyalı, neredeyse stop motion hissi veren hibrit bir stilden bahsediyor. Bu harika olabilir. Ama aklıma şu takıldı. Bu kadar iddialı bir görsel dili ana hikayenin dışında kalan bir yan hikayede kullanmak biraz boşa harcamak olmuyor mu? Bu çok iyi bir soru. Şöyle bakabiliriz belki, stüdyo için bu düşük riskli bir inovasyon denemesi. Ana serinin hayranlarını kızdırma riski olmadan, bakın animasyonla neler yapabiliyoruz diyorlar. Anladım. Markayı taze tutuyorlar bir nevi. Aynen. Diğer bir dev marka olan Toy Story 5'te ise durum tam tersi. Orada risk görsel stilde değil, hikayenin kendisinde. Evet, hayranlar konunun ilk filme çok benzemesinden endişeliymiş. Yine o oyuncakların yerine yenileri geliyor korkusu. Bu biraz kendini tekrar gibi duruyor. İlk bakışta öyle ama makalelerden biri çok ilginç bir noktaya değinmiş. Diyor ki bu tema yapay zeka çağında hani hepimizin yerimize başka bir şeyin geçmesi korkusunu yaşadığı bu dönemde eskisinden çok daha anlamlı olabilir. Bu zekice bir savunma. Ama bu devam filmi çekmek için sonradan bulunan bir kılıf mı? Yoksa hikayenin merkezinde gerçekten bu derinlik var mı? Onu film çıkınca göreceğiz. Evet, ama herkesin hemfikir olduğu bir şey var. Fragmandaki animasyon kalitesi inanılmazmış. Pixar teknik olarak yine sınırları zorluyor anlaşılan. Ve bu nostalji ve risk denkleminin bir başka örneği de The Super Mario Galaxy Movie. İlk filmin devamı. Evet, 2023'teki filmin. Burada da hayranlar endişeli. Neden Super Mario World'a atlayıp doğrudan Galaxy'ye geçtiler diye. Ben burada stüdyonun tarafını tutabilirim ama. Galaxy, sinematik olarak çok daha büyük, daha destansı bir dünya sunuyor. World, ilk filme çok benzeme riski taşıyabilirdi. Bu da bir bakış açısı. Kendini tekrar etmekten kaçınmak için cesur bir karar almış olabilirler. Üstelik kaynaklar filmde ilginç bir karakter gelişiminin sinyalini veriyor. Bowser'dan bahsediyorsun. Evet, ilk filmde küçültülüp hapsedilen Bowser'ı bir şatoda sanatla uğraşırken ve içindeki şeytanlarla mücadele ederken görecekmişiz. Bu oyunlarda olmayan bir derinlik vaadi. Bu ilginçmiş. Peki bu kadar yerleşik markadan sonra stüdyolar hiç yeni orijinal projelere girmiyor mu? Olmaz mı? Hem de oldukça iddialı olanlar var. Pixar mesela, Elio'nun gişedeki hayal kırıklığından sonra Hoppers adında bir bilim kurgu komedisiyle geliyor. Bu proje özellikle ilginç geldi bana çünkü başrol 19 yaşında. Aynen. Hikaye, hayvansever bir gencin zihnini robotik bir kunduzun içine aktarmasını anlatıyor. Pixar'ın o "ya Mia'nların da duyguları olsaydı" formülünün çok tuhaf bir versiyonu.
Robotik bir kunduz. Evet, kesinlikle orijinal. Disney'in de Hex diye bir projesi varmış. Hakkında pek bir şey bilinmiyor ama. Sihirli güçleri olabileceğini keşfeden garip bir genç ve onun A tipi yani mükemmeliyetçi annesi etrafında dönüyor. Burada da yine bir gencin merkezde olması dikkat çekici. Sanki stüdyolar artık doğrudan genç yetişkin kitleye oynamaya başlıyor gibi. Kesinlikle bir trend var. Belki de çocuk izleyicinin odağı daha kısa içeriklere kaydığı için sinematik potansiyeli daha karmaşık hikayelerle gençlere sunuyorlar. Hex ile ilgili en büyük beklenti de sanırım görsel stili. Sızan konsept çizimleri o kadar beğenilmiş ki hayranlar 2D olması için kampanya başlatmış. Ama Disney'in son yıllardaki 3D ısrarını düşünürsek bu biraz zor bir ihtimal gibi duruyor. DreamWorks de Forgotten Island ile bu trendi bir adım öteye taşıyor gibi. Konsept stüdyonun alıştığımız tonundan çok uzak, neredeyse trajik. Evet, oldukça karanlık bir çıkış noktası. Büyülü bir dünyada kapana kısılan ve eve dönmelerinin tek yolu birbirlerini sonsuza dek unutmak olan iki en iyi arkadaş. Vay canına. Ve bu yetişkinlere yönelik animasyon trendi sadece Amerikan stüdyoları ya da sınırlı değil. Listede The Darwin Incident adında ödüllü bir mangadan uyarlanan bir anime var. Bu yarı insan, yarı şempanze olan gencin hikayesi, değil mi? Evet, Charlie. Lise hayatı ve onu kullanmak isteyen bir ekoterörist grupla mücadelesi. Kimlik, ayrımcılık, biyoteknoloji gibi çok derin temaları işleyecekmiş. Bir de listede tamamen farklı bir kulvarda The Cat in the Hat var. Dr. Seuss gibi görsel olarak bu kadar özgün bir dünyayı yeniden yaratmak büyük risk. Çok ilginç bir yöntem deniyorlar. Stilize 2D ve CG animasyonunu birleştirmişler. Fragman analizine göre hikayenin geçtiği farklı dünyalarda animasyon tarzı da değişiyor. Nasıl yani? Gerçek dünya neredeyse foto gerçekçi bir CG ile resmedilirken, hayal gücü enstitüsü dedikleri bir yere girdiklerinde her şey daha çizgi filmsi bir estetiğe, yani J-shading tekniğine bürünüyor. Bu akıllıca bir tercih olabilir. Hikaye anlatımını destekler. Kesinlikle. Marka sadakati ve görsel stil demişken, kaynaklarımızda bizi çok ilginç bir karşılaştırmaya götüren iki farklı hikaye var. İkisi de bir şekilde ponilerle ilgili. Evet, ilginç bir tesadüf. Biri daha dün premierini yapan ve eleştirmenlerden tam not alan yepyeni bir casusluk dizisi, Ponies. Diğeri ise geleceği tamamen hayran sızıntılarıyla şekillenen bir oyuncak markası, My Little Pony. Casuslarla başlayalım. Evet, Ponies dizisiyle ilgili elimizdeki tüm eleştiriler neredeyse ağız birliği etmişçesine olumlu. Dizi 1977 Moskova'sında geçiyor, Soğuk Savaş'ın en sıcak zamanları. Amerikan Büyükelçiliğinde çalışan iki sekreter, Beya ve Tuyla. Gizemli bir uçak kazasında ölünce bu iki kadın gerçeği bulmak için kendilerini CIA operasyonlarının ortasında buluyor. Dizinin adı da buradan geliyor zaten, Ponies. Persons of no interest, yani ilgi çekmeyen kişiler. Tam olarak. Kimse bu iki sekreterden şüphelenmiyor ve bu da onların en büyük silahı oluyor. Tamam. Eleştirmenler başrol oyuncuları Emilia Clarke ve Hayley Lou Richardson arasındaki kimyayı çok övmüş. Bu bir dizi için zaten olmazsa olmaz. Ama türleri karıştırmak, yani casusluk, komedi, drama, bu çok riskli bir iş. Genelde bu denemeler duvara toslar. Kesinlikle. Ama eleştirmenlere göre Ponies bu dengeyi kurmayı başarmış. Hatta bir eleştirmen diziyi şöyle tanımlıyor. The Americans'ın gerilimiyle Burn Notice'ın eğlenceli karakter dinamiklerinin tatlı bir karışımı. Bu çok iddialı bir benzetme. Öyle. Yani gerilim anları gerçekten geriyor, komedi anları karakterlerden kaynaklanıyor ve gizem unsuru da sezon boyunca merak ettiriyor. Birbirlerini besliyorlar yani. Anladım. Peki teknik olarak öne çıkan bir şeyler var mı? Sonuçta 70'ler Moskova'sını yaratmak kolay değildir. Bu en çok övgü alan noktalardan biri. Ama en dikkat çekici yorum sinematografisi üzerine, dizi eski bir fotoğraf hissi vermek için 3.2 en boy oranında çekilmiş. Vay, bu çok cesur bir stilistik tercih. Kesinlikle izleyiciyi o dönemin estetiğine tamamen sokmayı amaçlıyor. Tabii küçük bir eleştiri de var. Nedir o? Bazı eleştirmenler ilk yarının temposunun biraz dengesiz olduğunu söylemiş. Hani bazen yavaşlayıp bazen aniden hızlanıyormuş. Ama hepsi bunun genel kalite yanında küçük bir kusur olduğu konusunda hemfikir. Merak uyandırdığı kesin, şimdi de bambaşka ponilere geçelim. My Little Pony'nin çalkantılı geleceğine. Kaynaklarımızda bir Reddit forumu ve bir YouTube sızıntı analizi.
Yani tamamen hayranların dünyasındayız. Evet ve burada durum çok daha karmaşık. Hayranlar arasında genel kanı markanın 5. jenerasyonu yani G5'in başarısız olduğu ve sessizce bitirildiği yönünde. Gözler şimdi G6'da. 2027 için beklenen o tam yenilenme. Ama dur bir dakika, kaynaklara göre ortada iki farklı sızıntı var. Biri Shared Ponyverse diye bir konsept. Evet, onun iptal edildiği söyleniyor. Diğeri ise asıl heyecanı yaratan Camp Cutie Mark projesi. Neden iki farklı sızıntı var? Bu biraz kafa karıştırıcı değil mi? İşte teoriler de burada başlıyor. YouTube analizine göre Ponyverse ya gerçekten iptal edilmiş bir projeydi ya da daha önemlisi asıl proje olan Camp Cutie Mark sızıntısını örtbas etmek için ortaya atılmış bir sis perdesiydi. Vay canına. 4. jenerasyon karakterlerinin geri döndüğünü gösteriyor. Twilight Sparkle, Pinkie Pie. Evet, onlar. Yanlarında da G5'ten bir karakter olan Misty var. Yepyeni bir sanat tarzıyla. Şirket içinde projeye Friendship is Magic 2.0 diyorlarmış. İşte şimdi en ilginç kısma geliyoruz. Hasbro'nun yani markanın sahibinin tepkisi. Söylentilere göre ilk sızıntıya yani Ponyverse'e sessiz kalırken Evet, Camp Cutie Mark ile ilgili içerik paylaşan herkese telif ihtarında bulunup içerikleri kaldırtıyorlarmış. aynen öyle. Bu da hayranlar için tek bir anlama geliyor. Bu proje iptal edilmedi, tam tersine aktif olarak geliştiriliyor ve gizli tutulmaya çalışılıyor. Çünkü bir şirket ölü bir proje için bu kadar uğraşmaz. Bu durumda hayran kitlesini tam ortadan ikiye bölmüş durumda. Hem de nasıl? Reddit'teki tartışmalar çok ateşli. Bir grup, sevdikleri G4 karakterlerini yeniden görecekleri için inanılmaz heyecanlı. Diğer grup ise muhtemelen G4'ün o kutsal anısının lekelenmesinden korkuyor, değil mi? Hani o sihir bir daha yakalanamaz diyenler. Tam olarak bu. G5'in de G4 mirasına tutunmaya çalışıp başarısız olduğunu düşünüyorlar. Aynı hatanın tekrarlanmasından korkuyorlar. Çok anlaşılır bir korku. Ama neredeyse tüm hayranların birleştiği ortak bir talep var. G4'ü başarılı kılan temel unsurlara geri dönülmesi. Yani kaliteli hikaye anlatımı, dünya inşası ve en önemlisi 2D animasyon. aynen. Anlaşılan o ki markanın sadık kitlesinin 3D animasyona karşı genel bir antipatisi var. Bu durum Hasbro'nun ne kadar hassas bir denge üzerinde yürüdüğünü gösteriyor. Kaderini şekillendiren hayran tartışmaları. Birkaç ana temanın altını çizebiliriz bence. Birincisi, nostaljinin hem gücü hem de büyük riski. Bunu Stranger Things'ten Toy Story'ye ve tabii ki My Little Pony dramasına kadar her yerde görüyoruz. Stüdyoların para kazanma arzusuyla hayranların o markanın ruhunu koruma isteği arasındaki gerilim. Tam olarak bu. İkincisi, sanırım artık hiçbir şeyin tek bir türle sınırlı kalmaması. Ponies dizisi, casusluk, komedi, drama hepsini birleştiriyor. İzleyici artık daha karmaşık hikayeler bekliyor. Kesinlikle. Bu türlerin iç içe geçmesi diyebileceğimiz ikinci tema. Üçüncüsü ise görsel stilin artık hikayenin kendisi kadar önemli hale gelmesi. Spider-Verse'ün devriminden sonra bu kaçınılmazdı zaten. Evet, etkilerini hala görüyoruz. Hibrit teknikler, farklı stillerin bir arada kullanılması artık nasıl göründüğü, ne anlatıldığı kadar önemli. Ve son olarak da özellikle MLP örneğinde gördüğümüz gibi hayran gücünün yadsınamaz yükselişi. Aynen öyle. Sızıntılar, forum tartışmaları, bunlar artık stüdyoların görmezden gelemeyeceği, hatta stratejilerini etkileyebilecek kadar güçlü bir faktör. Bir markanın en sadık kitlesi aynı zamanda onun en sert eleştirmeni olabiliyor. Gerçekten de dop dolu ve oldukça hareketli bir dönem bizi bekliyor. Hem tanıdık yüzlerle hasret gidereceğiz, hem de yepyeni dünyalara adım atacağız. İşte sana ve dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir son soru bırakıyorum. Kaynaklarda 2027 için planlanan Shrek 5 ve Hint animasyonu Bahubali, The Eternal War gibi projelerden de kısaca bahsediliyordu. Bugün konuştuğumuz bu trendleri, görsel stil arayışları, nostaljiye olan hassas bağlılık ve türleri harmanlama becerisi dikkate aldığınızda, bu gelecek projelerden hangisinin başarılı olmak için daha iyi bir konumda olduğunu düşünüyorsunuz? Ve hangisi hayranların endişe duyduğu o tanıdık tuzaklara düşmeye daha yatkın?